Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Kurbağa Manastır başlıklı müzakeremize kısa bir ara veriyoruz. Ve George Orwell ile ilgili uzun zamandır planladığım bir içeriğe tekrar dönmek istiyorum. Şimdi hatırlayacağınız üzere ben George Orwell kimdir şeklinde bir içerik hazırlamıştım. Ve George Orwell'ın Hayvan Çiftliği adlı başyapıtını sizlerle uzun soluklu müzakere etmiştim. Ardından yine George Orwell'ın Neden Yazıyorum adlı eserinden hareketle yazı tekniği ve neden yazamadığımıza dair de bir içerik serisi hazırlamıştım. Buna da ilgi duyan arkadaşlarımız bakabilirler. Şimdi bir kitabı daha var. Onu da yine temin ettim. Bunu da ileride belki paylaşabiliriz sizlerle. Faşizmin kehanetleri şeklinde. Bu da baskıcı ve otoriter yapıların içeriğine dair bir sunum bize kazandırıyor. Ama asıl konumuza döndüğümüzde asıl konumuz şu arkadaşlar. 1984 romanı ve 1984 romanının tahlili. Şimdi ben bu içerikte 1984 romanını uzun soluklu tahlil etmeyeceğim. Ana hatlarla bilgi vereceğim. Hatta bu içeriğimizde ben Kafka Okur dergisinden hareketle bu romana bir kuş bakışı değerlendirme yapmış olacağım. Şimdi Kafka Okur dergisini aldığımda ben heyecanlandım ve size de aslında tanıtayım. Biraz süresi geçti tabii. Ocak 2023'te yayınlanan dergi bu. 74. sayı ve derginin kapağında George Orwell'ı görüyoruz. İnsan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu belki de şeklindeki sözüyle. Şimdi derginin kapağını açtığımız zaman içeride bizi bir sürpriz bekliyor. Ve şöyle bir afiş, kapaktaki resmi Cansu Akın bu şekilde figüre etmiş ve bunu da bize hediye etmişler. Tabii bitmiyor. Arkasında da 1984 romanına dair bir yine çizim söz konusu. Bunu da Oya Başkaya yapmış. Ben bu çizimleri gerçekleştiren arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir afiş olmuş ve bunu saklamak isteyen arkadaşlar, asmak isteyen arkadaşlar istifade edebilecek şekilde sunumunu yapmış oluyorlar. Şimdi tabii bu bitmiyor. Bir de kitap ayraçlarımız var. Bunlar da kitap ayraçlarımız. 2 tane kitap ayracı. Birisinde 1984'e, birisinde de George Orwell'ın görseline yer verilmiş. Ve arkasında da 2 tane söz var arkadaşlar. 1984'ten verilen söze göre aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Romanın en temel vurucu yerlerinden bir tanesi. Diğeri de Hayvan Çiftliği'nden kimsenin düşüncelerini söylemeye cesaret edemediği bir devir gelmişti. Hayvan Çiftliği romanımızı hatırlayacaksınız. Aşama aşama aslında hayvanların yönetimi ele geçirdikten sonra tekrar despotik ve totaliter bir düzene dönüldüğünü hatırlayacaksınız. Ve yine aynı şekilde insanlardan kurtulmuşlardı ama yine kimsenin düşüncelerini söylemeye cesaret edemediği bir devre kavuşmuşlardı. Bu iki hediyesiyle beraber Kafka Okur dergisi 1984 ile ilgili de özel bir bölüm açmış. Ben size o bölümü de göstermek istiyorum. Bu bölümde de 1984'ün tahliline yer veriyor. Tabii derginin ilk kısmında George Orwell'ın hayatı ile ilgili bir bölüm söz konusu. Böyle bir çağ için doğmamıştım şeklinde bir ifadesi var George Orwell'ın. Ve George Orwell aslında çok mücadeleci, agresif ve sert bir mizaca sahip. Bunun temelinde de aslında küçüklükten itibaren o baskı iklimini, zorbalıkları görmesi önemli. Kendisi özellikle Burma'da İngiliz hükümeti adına görev alıyor ve buradaki toplumsal olayları, zorbalıkları, zorlukları görüyor. Sonrasında pek çok farklı ortamda pek çok farklı insanlarla karşı karşıya geliyor ve bütün bu süreçlerde tecrübelerini aslında kitaplarına aktarmış oluyor. Hatta George Orwell ile ilgili antisemitist bir tutuma sahip olduğu ve Yahudilere karşı tutumu nedeniyle de bilinen bir kişi ve bundan dolayı da birçok eleştiri almış arkadaşlar. Şimdi George Orwell biliyorsunuz Hayvan Çiftliği'nde bir söz söylüyor. Bunu yine burada yazmışlar. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. 96. sayfada geçen bir sözü buraya da aktarmışlar. Yine George Orwell'ın görselleri bize dergi boyunca eşlik ediyor. Sonraki aşamada da işte 1984'ün bir tahlilini dergi yapmış arkadaşlar. Bu da güzel bir tahlil olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Orwell daha önceki yazı ve eserleri sebebiyle İngiliz hükümet tarafından gözetim altında tutuluyor ve bu da romanın yazılma sebeplerinden birisi haline geliyor. 1949 yılında basılan roman basıldıktan 32 yıl sonra komünizm propagandası, antisemitizm, demin söylediğim sözler ve ifadeler nedeniyle ve cinsel referanslar dolayısıyla yasaklanıyor arkadaşlar. Ve 1984 her dönem dünya siyasetine dair göndergeleri sebebiyle riskli bir kitap olarak görmüştür. Neden? Çünkü kitabın içeriğindeki yönetimlerin aşırı baskıcı, totaliter bir tutuma evrilmesi,
Big Brother kavramıyla şekillendiriliyor. Yönetimlerin insanları düşünceden uzak tutarak duygularıyla hareket eden ve birbirine karşı düşmanlıkla birbirini yiyen bir yapıya dönüştürmesiyle düşünce polisi ve düşünce suçu gibi kavramları ortaya atıyor. Ve ötekileştirmenin en uç boyutlara vardığı nefret haftası gibi bir takım söylemlere de yer veriyor. İşte bunların hepsi aslında propagandayla halklarını uyuşturan toplulukların bir yönde foyasında meydana çıkartmış oluyor. Bundan dolayı da 1984 çoğu zaman yasaklı kitaplar arasına da girebiliyor. Şimdi 1984 İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği'nde ortaya çıkan komünist totaliter rejimi eleştiren, insanların tek tipleşmesini ve uğradıkları baskıyı anlatan bir eser. Yani geleceğe ilişkin bir kabus senaryosunu okuyuculara sunuyor ve burada bireyselliği öldüren, duyguların insanlara empoze edildiği, zihnin sadece ve sadece istenilene yönlendirildiği makineleşmiş bir tipoloji karşımıza çıkıyor. Tabii bunu George Orwell çok yönlü bir şekilde analiz ediyor. Çünkü kitabı okuduğunuz zaman kitabın içindeki psikolojik tahliller insanların korku ve nefretle nasıl yönetildiğini bizlere gösteriyor. Aslında insanlara en çok etki eden şey arkadaşlar korku ve nefret. Yani bir toplumu kriminalize etmek istiyorsanız onları korkutarak ve birbirinden nefret ettirerek ne yapıyorsunuz? Aslında iki tarafı da kullanmış oluyorsunuz. Şimdi burada 1984'te geçen karakterlere de ana hatlarla yer verecek olursak Winston Smith romanın merkezi kişisi, parti işçisi olmasına rağmen muhalif bir kimliğe sahip ve baş kaldıran bir yapıda. Julia yine parti işçisi, muhalif olmasına rağmen istediği duyguları yaşayabilmek için partinin ateşli bir taraftarı gibi görünüyor. Bu da ilginç arkadaşlar. Yani insanlar kitlesel durumları gördükleri zaman bireyselliklerini kaybediyorlar, bireyselliklerini gizliyorlar ve ne yapıyorlar? O topluma entegre olarak kendi alanlarını güvenlik altına alıyorlar. Ve bu da şunu gösteriyor. İnsanda iki duygu var. Bir korku duygusu var. Korku duygusuyla beraber bir başka gruba entegre olarak kendi korkusunu yenme ya da kendisini arada gizleyerek orada varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Aslında burada da yine bunu görüyoruz. O'Brien görevi muhalif isimleri tespit edip yok etmek olan partinin yüksek seviyeli üyesi ve Winston Smith ve Julia'ya yakın görünerek onları istediği gibi yönlendiriyor ve yakalanmalarını da sağlıyor ve temelde de işkenceci bir tabiata sahip. Şimdi Büyük Birader, Big Brother bu da aslında romanın en temel kişisi. Ülkedeki tüm düzenin ona göre dizayn edildiği bir diktatöre işaret ediyor. Şimdi burada Big Brother aslında arka plandan yöneten ve sürekli olarak gözü sizin üzerinizde olan bir kişilik olarak ortaya çıkıyor. Ve bu gözü üzerinde olması korkuyu size empoze ederek sürekli bir gerilim halini ne yapmış oluyor? Taşımış oluyor. Goldstein ise buradaki diktatörlüğe karşı çıktığı için ötekileştirilen bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Carrington parti içi çalışan bir istihbaratçı olarak ifade edilmiş. Yani karakter tipolojileri burada bu şekilde ifade edilmiş. Romanın içerisinde iki temel kavram var arkadaşlar. Düşünce suçu ve yeni söylem. Şimdi düşünce suçu insanların düşünmelerine engel olarak duygularla hareket etmelerini sağlıyor. Ve düşündükleri zaman rasyonel bir tercih ve tutum takınacaklar için o zaman propagandanın getirdiği zehirli dile sahip çıkmayacaklardır. Ne yapmanız lazım o zaman? İnsanların düşünmesine engel olmanız lazım. İnsanların düşünmesine engel olduğunuz zaman duygularıyla hareket ettirirsiniz ve duygular da insanları daha kolay yönlendirmenize, kitlesel olarak bir sürü şeklinde bir tarafa itmenize sebep olur. Korku iklimi dediğimiz şeyler insanları sindirir, bastırır ve kendini ifade edemez hale gelir. Ben önceki müzakeremde de söylemiştim. Birey olan kişiler bu korkulara göre hareket etmezler. Birey olan kişiler anayasa ve hukukun temel ilkelerine göre hareket ederler. Onun için de 1984 bu anlamda önemli. Ben ilk olarak öğrencilik yıllarımda okumuştum. O zaman okuduğum zaman insanların hep beraber bir şeye sessiz kalmasına anlam veremiyordum. Hiçbir zaman veremiyordum. Yani nasıl olur da tüm insanlar bir yanlışlık gördükleri halde hepsi bu yanlışlığa sessiz kalırlar diyordum. Fakat hayat tecrübeleri gösteriyor ki insanlar çıkarlar için korkuları nedeniyle yaptıkları işler nedeniyle adaletsizliklere, haksızlıklara sessiz kalabiliyorlar. Ve adalet denildiği zaman da böyle patolojik bir toplumda kendisinin hakkını savunma gibi algılanıyor. Yani çıkarına dokunmasını adaletsizlik olarak görüyor. Eğer çıkarına dokunmazsa her tür adaletsizliği normal olarak görebiliyor. Onun için de biz patolojik bir toplum
yapısından kurtulmak ve yanlışa yanlış diyebilmek, hakka hak diyebilmek istiyorsak işte buradaki yanlışlara düşmeden, yani duygusal bir bakış açısıyla değil, rasyonel bir bakış açısıyla olayları değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü 1984'teki anlayış işte o dönem için komünizm ve işte Stalin ya da Hitler üzerinden kurgulanan bir yapı gibi sunulsa da konular aynı arkadaşlar. Yani düşünce tarihine bakarsanız, ben işte Kurbağaman Manastırı'nı müzakere ediyorum. Kurbağaman Manastırı'nda da aynı şekilde paralel bir yapılanma ne yapıyor? Gidiyor oradaki akademik yapıyı bertaraf edip oraya yerleşiyor ve diğerlerinin hepsini ötekileştiriyor ve sonra manastır çöküyor. Burada da aynı şekilde propaganda ve güçle insanlar zehirleniyor ve artık bireyselleşme öldürülüyor. Onun yerine totaliter bir anlayış ortaya konuluyor. Bunu en önemli örneklerini tarihte bulabiliyoruz ve bu anlamda da 1984 sizlerin de istifade edeceği bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Belki ileriki süreçte bunu daha detaylı sizlerle analiz edebiliriz. Ben dediğim gibi bu dergiyi tanıtmak istedim. Dergiyi aldığımda da mutlu oldum. Niye? Çünkü hem George Orwell'ın hayatına dair bir takım detaylar, hem bu şekilde iki tane güzel, küçük ama insanı mutlu eden derginin içeriğinde bulunan hediyeler bizlere güzel bir hatıra bıraktı ve ben bu dergiyi saklıyorum. Ayrıca aranızda 1984'de okumayan varsa mutlaka okumalı diyorum ve size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hayvan Çiftliği'nde yine videolarımızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.